Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere mayasız, böyle içinde peyniri dahi olan pişi tarifi vermek istiyorum. İnanın böyle pufidik pufidik, yumuşacık ve inanın böyle çayın yanında tek başına harika bir şekilde afiyetle yiyebileceğiniz bir tarif. Kesinlikle deneyin. İnanın yapımı o kadar basit, o kadar az malzemeli ki hemen kahvaltıya mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hazır Ramazan ayı yaklaşıyor. Sahurda bile inanın mükemmel kurtarıcı bir tariftir yani. İç kısmında gördüğünüz gibi mayasız olmasına rağmen puf puf. Hiç hamur değil. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şimdi geçelim tarifimize dilerseniz. Yoğurma kabıma 2 adet yumurtamı aldım. Onun üzerine 1 çay bardağı süt, küçük bir kase rendelenmiş kaşar peyniri, yine aynı şekilde biraz beyaz peynir. Ben her ikisini de kullanmak istedim ama tercih sizin. Elinizin altında ne varsa onu ekleyebilirsiniz içerisine. Biraz maydanoz doğradım. Bir dolu çay kaşığı da tuzum var. Tuzu kesinlikle peynirinizin tuz oranına göre ayarlayın arkadaşlar. Ve daha sonra unumu ilave etmeye başlayınca bir paket kabartma tozu ekleyeceğim. Şimdi ilk önce bütün bu malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Unumu artık yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekliyorum. Dediğim gibi kabartma tozumu da ilave edip böyle pürüzsüz, ele yapışmayan bir hamur oluncaya kadar yoğuracağım. Unu kesinlikle birden dökmeyin. Kontrollü ekleyin. Dediğim gibi oldukça yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur olmalı. Gördüğünüz gibi son aşamalarda artık unumu böyle neredeyse bir yemek kaşığı kadar az ekliyorum. Yoğurup yedirdikçe yani ihtiyaç durumuna göre ilave ediyorum ununu. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak ama ele de yapışmıyor. Şimdi hiç bekletmeden tarifimizin devamına geçiyoruz. Dediğim gibi oldukça pratik, hiç bekletme süresi vesaire yok. Hemen yapıp kızartıp afiyetle tüketebilirsiniz. Hamurumu ben 2 bezeye ayırdım. Dilerseniz tek parça halinde, büyük bir beze halinde açın. Kareler şeklinde kesip öyle de kızartabilirsiniz. Ben üçgen şekiller vermek istedim. O yüzden 2 adet yuvarlak bezeler açtım. Gördüğünüz gibi merdane bile kullanmaya gerek yok. Hamurumuz o kadar güzel ki elle bile kolaylıkla şekil alıyor. Böyle yarım santim, 1 santime yakın kalınlıkta açtıktan sonra spatula ile üçgen şekiller veriyorum. Çok fazla da kalın olmasın çünkü pişerken de kabartma tozundan dolayı kabaracaklar arkadaşlar. Bu kalınlık yeterli. Hepsini tekrar yan yana diziyorum. Diğer ikinci bezemi de açacağım. Aynı şekilde. Bu aşamada fazla un da kullanmayın arkadaşlar. Hamurlarınız böyle unlu olmasın. Kızarırken yanar çünkü. Hoş olmaz. Evet, hamurlarım kızarmaya hazır artık. Tavama bir miktar sıvı yağ alıyorum. Böyle pişi yapar gibi aşırı bol yağda kızartmayacağız ama yine de alt tabanında bayağı yağ olması gerekli. Isınmış olan yağıma
yan yana hamurlarımı diziyorum. Ve arkalı önlü kızartacağım. Ne kadar güzel kabardığını zaten birazdan göreceksiniz. Dediğim gibi çok güzel bir tarif. Oldukça az malzemeli. İçerisine peynir çeşitleri damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz dediğim gibi. Ama çok yakışıyor. Birbirlerine değmeyecek şekilde dizin tavanıza çünkü kabaracaklar arkadaşlar. Kabarma payı bırakın yani etraflarında. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldular. Şimdi diğer taraflarını çevirme zamanı geldi. Zaten belli oluyor alt tabanları güzel kızardığı. Kameramın açısını yanlış koymuşum farkında olmadan. O yüzden biraz aksilikler oldu. Ama görüyorsunuz ne kadar güzel kızarıyor. Arkalı önlü bütün hamurlarımı kızartıp pişiriyorum. Hemen 5-10 dakikada pişiyor arkadaşlar. Gerçekten çok kısa sürede kızarıyorlar. Birinci hamurum kızardı artık. Servis tabağına alabilirim. Diğer ikinci hamurumu da kızartmadan yine tavama bir miktar sıvı yağ alıyorum. Ve diğer hamurumu da kızartıyorum. Az önce de belirttiğim gibi biraz mesafeli koyun hamurlarınızı, kabarma payı bırakın. Çok güzel bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim tariflerden yine birisi arkadaşlar ve oldukça da pratik. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz mükemmel pişiler servis etmeye hazır hale geldi bile. Umarım sizler de beğenerek izlemişsinizdir ve mutlaka bu tarifi evlerinizde deneyip afiyetle tüketirsiniz. Videolarımı bu kısma kadar izlediyseniz lütfen sizlerden bu videomun altına bir çiçek veya bir emoji bırakırsanız ben de videolarımı aksatmadan izlediğinizi anlamış olurum. Evet, videomun sonuna geldim artık. Sizlere dokusunu, kıvamını göstermek istiyorum. Yakın çekimle yumuşacık, pufidik pufidik oldular. Kesinlikle deneyin diyorum. Ve videomu sonlandırıyorum artık. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.